Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum öncelikle. Efendim geçen hafta bahsettik yine günah, ayıp ve yasak kavramlarıyla devam ediyoruz. Ve bu kavramların yerli yersiz kullanılması insanı ve toplumu ne hale getiriyor? Bunlardan bahsetmeye devam ediyoruz efendim. Şimdi geçen hafta bahsettik. Bu kavramların yerli yersiz kullanılması bu kavramları sıradanlaştırıyor dedik ve detaylı açıkladık. İkinci önemli nokta efendim, o da şu. Bu kavramların yerli yersiz kullanılması toplumda, insanda baskıya sebep oluyor. Baskı altına alınan nefis her şeyi yapabilir. Bakın, bu şekilde baskı altına alınan nefis, baskılanan nefisten her şey beklenir. Şimdi şöyle düşünelim efendim, bir örnek. Kediyi düşünelim, evimizde besliyoruz. Köşeye ne kadar sıkıştırırsak o kadar saldırganlaşır. Yani onu köşeye sıkıştırdıkça, biz onu köşeye sıkıştırdıkça o bize saldırmaya başlar, saldırgan olur, tırmalamaya çalışır bizi. Bizim kediye bir alan açmamız lazım ki kendini kurtarabilsin. Şimdi kendini ve nefsini kurtarmaya çalışan insan işte orada günah ve ayıp kavramlarını çok da takmamaya başlar ve o kadar tersine hareket eder ki siz bunu tahmin dahi edemezsiniz. Ve bu nefsin, köşeye sıkışan nefsin daha kötü olaylara müracaat etmesi ne kanunlarla da engelleyemezsiniz. Çünkü nefis onu bir şekilde yerine getirmek zorunda hisseder kendini. İhtiyaç çünkü. O baskılanırsa o ihtiyaç farklı şekillerde tezahür eder. Köşeye sıkıştırıyorsunuz çünkü. Kediyi sıkıştırıyoruz. Ne yapacak? Saldıracak bize. Çok basit. Bir matematik. İnsan da aynı şekilde efendim, ne kadar köşeye sıkıştırırsak o kadar saldırganlaşır. O günah, bu günah, şunu yapma günah, bunu yapma günah dediğimizde ne yapsın bu adam? Yani eee, televizyon izleme günah, onu giymek günah, bunu giymek günah. Dolayısıyla insan ve günümüz toplumuna da bakıyoruz. Mesela televizyonlar yaygınlaştı, sosyal medya yaygınlaştı. Dolayısıyla gençler aslında bu günah ve ayıp kavramlarıyla yetiştirdikleri toplum içerisinde öte taraftan televizyonda özgürlük naraları atan televizyon programlarının arasına sıkışmış durumdalar. Sıkıştırılmış durumdalar. Orası özgürlük diyor, burası günah, ayıp, yasak diyor, yapamazsın diyor. Bu da diyor ki özgürsün, sen her şeyi yaparsın diyor. İkisi de uç nokta, ikisi de insanı ve toplumu çok daha farklı yönlere kaydırır. Orası kritik işte efendim. Onu yapmak günah, bunu yapmak günah. Ne yapsın bu gençler? Yani nereye yönlendiriyoruz bu gençleri? Mastürbasyon yapma günah, etek giyme günah, pantolon giyme günah, o günah, bu günah derken ne yapsın bunun neticesinde? Bu nefis, bastırılan bu nefis dönüyor karşımıza kadın tecavüzü, çocuk istismarı, kadın cinayeti olarak çıkıveriyor. Bunun sebebi bu. Bu sonucun sebepleri arasında bu baskı. Bastır patlasın. Ne kadar bastırırsanız o kadar patlamaya hazır hale gelir. Çünkü insana nefis verilmiştir. Şimdi nefis eğitimle kontrol altına alınabilir, kontrol altında tutulabilir. Eğitmek durumundayız insanı. İnsan eğitilmemiş insana günah, ayıp, yasak kavramlarıyla baskı yaptığımızda sonucu çok daha vahim şekillerde tezahür eder. Çünkü dediğim gibi insan dünyaya iki temel olguyu hayata geçirmek için gelmiştir. Bunlardan bir tanesi nefsini idame ettirmek, diğeri neslini idame ettirmek. Bu iki kavramı dünyada sergileyemezse insan mutsuz olur.
Mutsuz insandan da biz her şeyi beklemeliyiz efendim. Ya bu bunun inanın dinle diyanetle bir ilgisi yok. Geçen hafta da biraz bahsettim. Bu kasıtlı mı yapılıyor onu da bilmiyorum. Yani niyet okuma gibi bir durumum da yok maalesef. Yalnız bu baskı altına alınan toplumun sonuçlarını aslında kendileri de biliyorlar. Yani biz bu şekilde bu toplumu baskı altına alırsak böyle bir profille, böyle bir fotoğrafla karşılaşacağımızı biliyorlar. Çünkü bu bir de hani matematiksel bir şey, yani sosyoloji bile olsa, toplum mühendisliği bile olsa matematiksel bir şeydir. 2 2 daha 4 gibi bir netlik var orada. Yani ne kadar baskı altına alırsanız o kadar patlamaya hazırdır. Bir de yok sayılan bu kavramlar ve bu baskı altında tutmak için kullanılan kavramlar bir süre sonra cazip hale de gelmeye başlıyor insan açısından, insan nefsi açısından. Çünkü o nefsi baskı altına alarak kontrol altına alamayız. Yani bu toplumları bu kavramlarla kontrol altında tutamayız. Nefsi kontrol altında tutmanın meşru yolları var. Nefsi kontrol etmenin meşru yolları var. Eğitmek. Nefsinizi eğitirsiniz. Sabırlı bireyler haline geliriz aslında burada eğitimle birlikte. Ve ilaveten nefsi idame ettirmenin meşru yolları var. Bu meşru yollar nedir? Evlenebilirsiniz, sevgiliniz olabilir, partneriniz olabilir. Gençler için bunu söylüyorum. Mastürbasyon yapabilir gibi öğrenme ve kendini tanıma aşamasıdır o aslında. Yani ondan da bahsettik daha önceki videolarımızda. Yani bu tabii herkes bunu gece gündüz yapıyor anlamında söylemiyorum bunu. Bu gençlerin bir noktada da aslında kendilerini tanıma aşamasıdır. Cinsel kimliklerinin oluştuğu aşamadır. Dolayısıyla siz orayı baskılarsanız o baskı çok daha farklı şekillerde tezahür eder. Çünkü cazip gelmeye başlar efendim farklı şekillerde. Şimdi burası işte o kritik dediğimiz nokta orası. O da karşımıza kadın, çocuk, hayvan tecavüzü olarak çıkar ki o baskılama, o kontrol altında tutma çabası farklı şekillerde tezahür eder. Çünkü herkes nefsini kontrol edemeyebilir. İnsan vardır, beyefendidir, hanımefendidir, kendisini yetiştirmiştir, sabreder bu duruma. Yalnız herkesten sabretmesini bekleyemeyiz. Çünkü bizim eğitim sistemimiz herkese aynı şekilde yetiştirmiyor. Dolayısıyla da herkesten aynı davranış kalıbını bekleyemeyiz. Bakın burada önemli de bir nokta var. Yani bu grupların, bu günah kavramını pompalayan grupların aslında bir misyonu da var. Yani ben hani izleyen olursa bunu lütfen dikkate alsın. Bir misyonu da var. Yani toplumu eğitme noktasında da bir misyonu var aslında. Yani eğitim olarak sadece okulları düşünmeyelim. Cami de bir eğitim yuvası olmak zorunda. İşte sağlık ocağı da bir eğitim yuvası olmak zorunda. İşte cemaat kuruyorsanız, bir tarikat kuruyorsanız orası da bir eğitim yuvası olmak zorunda. Çünkü geçmişte buralar bir eğitim yuvasıydı. Yani buralar insanı bir şekilde eğitiyordu, bir şekilde bir şey öğretiyordu. Ama artık öğretmekten ziyade zıvanadan çıkaran odaklar haline gelmeye başladılar. Yani öğretmekten ziyade farklı yönlere yönlendiren bir misyon yüklenmeye başladılar. İşte orası problemli efendim. Yani bunun farkına varmak zorundayız artık. Fark edelim efendim, fark edelim ki nefsi köşeye sıkıştırmanın bir anlamı olmadığını görelim. Çünkü efendim bakın şu anda toplum
özgürlük naraları atanlarla her şeye ayıp ve günah diyenler arasında sıkışmış durumda. Ve bir şekilde de artık o kadar köşeye tırılmış durumda ki patlamaya hazır. Ki patlak da verdi zaten, görüyoruz. Yani hemen hemen her gün bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Hemen hemen bir muhatap olduğumuz taciz olaylarıyla karşılaşıyoruz. Birçok vakayla karşılaşıyoruz. Yani bizim bunların sebebini, derinini görebilmemiz gerekiyor ki çözüm üretebilelim efendim. Ve bakın, bu artık hani iddialı gelebilir size ama milli bir mesele haline dönüştü. Çünkü artık savaşlar toplumsal savaşlar olmaya başladı. Yani ülkeler toplumlar üzerinden savaş veriyorlar. Toplumu ne kadar dejenere edebilirse o kadar savaşı kazanmış oluyor. Toplumu ne kadar dibe vurdurabilirse o kadar savaşı kazanmış oluyor. Ve bu olgu artık insanı mutsuz etmeye başladı. Mutsuz insan, mutsuz toplum demektir. Aile mutsuz, mutsuz kadın, mutsuz çocuklar, kavga gürültü, böyle bir toplumun sağlıklı düşünmesini, sağlıklı üretmesini, sağlıklı tercihler yapmasını bekleyemeyiz. Bakın efendim, bu günah ve ayıp kavramları yüzünden çocuklarımız doğru evlilik yapamıyor. Doğru tercih yapamıyor. Sıkışmış çünkü. Kediyi sıkıştırdık, ne yapıyor? Kendini bir yere atmaya çalışıyor. Çocuklarımız bu sıkışmışlıktan evlilik kurumuyla kurtulmak istiyorlar. Öyle düşünüyorlar. Evlilik bizi kurtaracak diye düşünüyorlar. Sağlıklı evlilik değil bu efendim. Sağlıklı evlilik başlangıcı değil. Özgür olmak için evleniyor. Yani o baskıdan kurtulmak için, özgür olmak için evleniyor. Nefsin böyle bir sıkışmışlığı kaldıracak gücü maalesef yok efendim. Allah Yaradan bunu bir şekilde Kur'an-ı Kerim'le meşru yollarla kontrol altına almıştır. Anlatılmıştır detaylı şekilde. Dolayısıyla size bir şey anlatanın bunu referans göstermesi gerekiyor. Hadisleri referans göstermesi gerekiyor. Yani iki kelime Arapça öğrenen topluma ders vermeye kalkıyor. Bu problemli bir nokta efendim. Yani bakın, bu birilerini başka bir yere yönlendiriyor. Bir şeyin sebebi başka bir şeyin sonucuna dönüşüyor. Daha tehlikeli boyutlara gidiyor. Gitmeye başladı demiyorum, bakın gidiyor. Artık o tehlike noktasındayız. Kadın kocasını aldatıyor. Erkek umrunda değil. Aile babası olarak bir misyon yüklenemiyor. Öte taraftan az bir sıkışmışlıkta gençler intihara yöneliyor. Bunlar ağır vakalar. Bunların temelini görmemiz lazım ki bunlar işte o millilik kavramları üzerinden hareket edenler bunu görmesi gerekiyor. Bunu görmek zorunda. Yani böyle öyle sıradan bir milliyetçilik olmaz. Milliysek toplumumuzun da milli olması lazım. Milliysek eğitim modelimizin de milli olması gerekiyor. Milliysek milli dini bir eğitim vermemiz gerekiyor topluma ve çocuklarımıza. Vermemiz gerekiyor. Bakın şimdi bu kritik bir nokta, detaylandıracağız bunu. Tekrar ediyorum. Bir ailenin, mümin, Müslüman, inanan bir ailenin, ben Müslümanım diyen bir ailenin çocuğuna dini eğitim aldırmak istemesi kadar doğal hiçbir şey yoktur. Yalnız bu şekilde değil, teknik yanlış, bu yöntem yanlış ve bu yöntemler, bu teknikler çocuklarımızı çok daha başka noktalara gidiyor. Bakın, tehlike burada başlıyor. Bir dönem çocuklarımızı FETÖ'ye kaptırdık. FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldı çocuklarımız.
başkalarına kaptırmayalım. Bunu da yapacak olan devlettir. Devlete hükümet edenlerdir. Orayı güvence altına almak zorundadır efendim. İşte o çıkmazdan çıkabilmemiz için doğru, hakkın emrettikleri üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. Ki bugün Avrupa, zaten detaylı konuşacağız, birçok ülke semavi dinlerden örnekler alıyor. Yani bunu almamız bize bir zarar getirmez. Aksine fayda getirir. Avrupa'dan bir şey almamız bize zarar getirmez, fayda getirir. Doğruyu ortaya koyabilmemiz için birilerinden bir şey öğrenmemiz bize fayda getirir, zarar getirmez efendim. Öğrenmeye açık olalım ve bu kadar toplumu baskılamayalım. Bu baskının çok daha vahim sonuçları oluyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İrdelemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın. Hoşça kalın, esen kalın efendim.